Selam. Merhabalar. Ağzıma sinektirdi ya. Selam. Merhabalar. Bugün bizim 7 aylık tecrübemizle Kanada'da biz neleri sevdik, neleri sevmedik, onunla ilgili bir video yapalım dedik. Hı hı. Tabii dediğimiz gibi hani bu 7 aylık tecrübemizle ve bizim yorumumuz. Hani bizim sevdiğimiz şeyi başkası sevmeyebilir, başkasının sevdiği şeyi biz sevmeyebiliriz. Tabii ki. Tamamen kendi bizim yorumumuz. Elif sen başla istersen. Hani hatta önce dezavantajlarla başlayalım. Hani eksi yönleriyle başlayalım istersen. Sonradan Bence de. övmüş gibi bitiririz videoyu mesela. Tabii. Şimdi bence de önce negatif taraflarıyla başlayalım. Şimdi bu arada negatif yönlerini sayacağız hani kendimizce ama hani sonrasında ya madem negatif şeyler vardı niye gittiniz falan denmemesi için Türkiye'nin de negatif yerleri var. Kanada'nın da negatif yönleri var. Diğer ülkelerin de negatif yönleri var. Yani her ülkenin kendine göre artıları ya da eksileri var bizce. O yüzden biz de kendi gördüğümüz 7 aylık bir göçmen gözüyle, göçmen yorumuyla yorumlamaya çalışacağız zaten. Belki hani buranın vatandaşı olsaydık daha farklı bir fikrimiz olurdu. Şimdi zaten Kanada deyince insanların aklına ilk gelen şey Kanada'nın hava soğukluğu, hava derecesi, kışı. Biz buraya geldiğimizde işte eksi 20, eksi 25, eksi 30'ları gördük. Ki hatta Kanada'nın daha kuzey şehirlerinde eksi 40, eksi 45'lere belki daha da düşük derecelere indiğini biliyoruz. Yani şimdi buranın soğuğu gerçekten çok soğuk. Zaten hani mesela ne bileyim içliksiz, beresiz, atkısız ya da gerçekten iyi bir montsuz dışarı çıkmanız burada mümkün değil. Yani Kanadalılar da iyi giyiniyor. Buraya geliyorsanız iyi giyinmeyi göze almanız gerekiyor mesela. Hani bir hafta kar yağsın geçsin gibi bir şey yok burada. Biz geldiğimizde Aralık'ta başladı. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan boyunca kar yağdı mesela. Soğuğu zaten hani dediğimiz gibi bayağı soğuktu. O yüzden Kanada'nın kışı kesinlikle bir dezavantaj. Çünkü dışarı çıkıp yapabileceğiniz aktivite sayıları azalıyor ya da ya ne bileyim genel olarak insanın modunu da etkiliyor mesela hani güneşli bir havaya göre. En azından kişisel olarak tabii ki kışı seven insanlar vardır. Ben kışı seven bir insan değilim. Kanada'nın kışının da böyle olduğunu biliyordum ama gelip yaşamak ayrı bir tecrübe. Yani ben mesela bazen Ömer'le dışarı çıktığımızda ki o zaman ikimiz yeni gelmiştik. İşte hadi şuraya da gezelim, buraya da gezelim hevesimiz vardı biraz da. Çünkü hiçbir yer bilmiyorduk yani. O dönemlerde böyle hani kalp krizi geçiriyormuşçasına böyle soğuğun canımı acıttığını hatırlıyorum yani. Tabii ki dediğim gibi bu yani göreceli bir kavram. Mesela arabamız olsaydı belki çok daha farklı bir yorum yapabilirdim yani. Çünkü arabayla her yere gidip gelirdik. Ama biz genel olarak kışın yürüdüğümüz için Kanada'nın kışını iyi bir şekilde deneyimlediğimize inanıyorum. Bir de kışla ilgili şunu söyleyeyim hani kışı seven insanlar var dedin ya hani. Evet. İşte bu kış o kış değil ya. Hani bu o değil. Gerçekten. Yani çünkü mesela burada hani kar var mı? Var. İşte hani böyle o kış insanları şey der ya işte çıkayım kara yatayım işte Hı yok hı. kelebek yapayım bilmem ne yapayım falan. Hani bu öyle değil. Bu dışarı çıktığınızda ya elinizi 5 dakika çıkarttığınız zaman eldivenden hani şey oluyor ya. O kış yanığı mı diyeyim artık. O seviyeye geliyor Hı neredeyse. hı. O kadar diyeyim yani. Abartmayayım da. Şimdi ikinci negatiflik olarak da ben bürokrasi yavaşlığı diyebilirim. Ben bu konudan çok rahatsızım zaten. Ya Elif de rahatsız da. Katılıyorum evet. Beni çok sinir eden bir şey yani bu. Şimdi Kanada soğuğuyla ünlü zaten onu biliyoruz. Ama aynı zamanda bürokrasinin yavaşlığı da ünlü. Bu da biliniyordu zaten. Ama bu kadar yavaş olacağını biz gerçekten tahmin etmiyorduk. Hani yavaş olacağını biliyorduk ama bu kadar olacağını bilmiyorduk. Ki bir de bizim konumuzda bu kadar yavaş olacağını Hı hı. düşünmüyorduk. Çünkü bizim başvurduğumuz şey zaten daha önce de belirtmiştik. Hani Hı hı. Kanada içinden Kanada'daki bir okul için biz öğrenci vizesine başvuruyoruz. Yani bu ne kadar zor olabilir ki? Ama bunun için mesela biz şu an 4,5 aydan fazladır bekliyoruz ve hani daha fazla bekleyeceğimizi de söylüyorlar. Hani bu tarz yavaşlıklar ki bu konu zaten ileride de yine bizi üzecek tahminim. Tabii ki. PR'a başvurduğumuzda ya da atıyorum ileride vatandaşlığa başvurduğumuzda falan hani bu süreçler çok uzun sürüyor gerçekten. Gerçekten insanı yıldıracak seviyede Hı hı. bir yavaşlık yani ve çözümü de yok. Kimse de bu konuyla ilgili ulaşamıyorsunuz hani niye yavaş Evet. diye. Burada bu sadece bizim tecrübe ettiğimiz bir şey değil. Mesela burada farklı göçmenlerle tanıştığımız, ettiğimiz zaman ya Türkler olabilir ya da diğer ülkelerden arkadaşlarımız olabilir. İşte 8 ay mesela 8-9 ay work permit bekleyenini biliyoruz ya da aynı şekilde PR işlemlerinde çok çok uzun süreler bekleyenler olduğunu biliyoruz. Yani söylenecek çoğu şey söyledik zaten yavaşlıkla ilgili de Hı bir hı. de buna ek olarak şimdi bu IRCC dediğimiz şey zaten bu Kanada'nın göçmenlikle ilgili olan sitesi, bürosu neyse o işlere bakan yer yani. Mesela orayla ilgili rüşvet haberleri var şu an. Hani biz
Türkiye'den ne için geldik buraya? Ne ile karşı karşıyayız mesela? Hani bu beni üzen de bir şey aynı zamanda. Ben de katılıyorum bu arada. Ama şöyle, Türkiye'den farkı şöyle mesela. Bu rüşvet olaylarını ortaya çıkaran da devletin kendisi. Hı hı. Yine IRCC'nin kendisi rapor yayınlıyor. Ki zaten ilk defa daha bu kadar hani halka bu kadar açık bir şekilde böyle bir şey yayınladı. Bu yayınladığı şeyde hani iki tür rüşvet şekli var. Hani örnek. Hemen onları da kısaca anlatayım. Mesela bir tanesi danışmanlar üzerinden olan. İşte atıyorum siz vizeye başvurdunuz, birkaç ay beklediniz. Sonra işte danışmana diyorsunuz ki hani benim vizem niye bu kadar uzadı? İşte danışman da size diyor ki bak benim içeride tanıdıklarım var. İşte sen ver $5.000 ben senin işini çözeceğim diyor mesela. Hı hı. Hani burada zaten akla şöyle bir şey geliyor. Ya dosyayı bilerek tutuyorlar rüşvet alana kadar. Hı hı. Ya da gerçekten dosya bekliyor ama işin içine para girdiği zaman işini hızlandırıyorlar. Bu bir. Yine IRCC'nin açıkladığı şey bu. Öyle söyleyeyim. İkincisi de şöyle bir şey. IRCC'nin içinde çalışan biri başka birine mail atıyor. Bu da çok aşırı saçma bir şey. Yani bir yolsuzluk yapıyorsun, bir rüşvet giriyor işin içine ve bunu resmi bir yolla yapıyorsun. Yani adama mail atıyorsun kalıcı bir şekilde. Hani görünüyor yani her yerde. Adam diyor ki işte hani şu kişinin dosyasını hızlandırır mısın diyor. Tabii olumlu olacak bir şekilde. Bu dediğim gibi mesela bak bunların hepsi IRCC'nin kendi yayınladığı şeyler. En azından ben bu konuda tebrik edebiliriz yani. Ama sonuçta rüşvettir. Hani söyleyeceğim şeyler bunlar mesela rüşvetle ilgili olarak. Hani üçüncü konumuz da evsizler. Bunu da ben Elif'in anlatmasını istiyorum. Çünkü benden daha çok Elif denk geliyor yani. Öyle söyleyeyim. Yani şimdi biz zaten sürekli söyleyip duruyorum her videoda. Biz şehir merkezinin göbeğinde yaşıyoruz yani. Hani buranın en ünlü caddelerine çok yakınız diyebilirim. Şehir merkezinde yaşamanın bir dezavantajı olarak görüyoruz bunu. Çünkü zaten evsizler şehir merkezinde yaşıyorlar yani. Böyle belirli yerleri var. Mesela işte biz geldiğimizden beri 7 aydır falan aynı lokasyonda olan bir adam var mesela. Orada şey de söyleyeyim hani şehir merkezi olmasının sebebi de hani işte burada dilenirse ya dilenmiyorlar da aslında. Ya dileniyorlar da onlar duruyor millet geçerken işte para veriyor yok Evet. işte sigara veriyor bir şeyler veriyorlar yani. Hani bunun ihtimali şehir merkezi daha fazla olduğu için burada duruyorlar zaten. Hı hı. Yani dilenmelerine gerek kalmıyor zaten Ömer'in dediği gibi. Hani halk zaten yardım ediyor böyle desteklercesine. Ya da devletin de arada böyle biz görüyoruz görevli insanlar böyle yemek Devletin falan değil de onlar dağıtıyor. sivil toplum örgütleri sanırım. Gönüllü Gönüllüler insanlar herhalde, olabilir aynen. bilmiyorum. Evsizler size ne gibi bir sorun oluşturuyor belki diyebilirsiniz. Evsizler burada gelip size direkt fiziksel bir saldırıda ya da sözlü olarak bir saldırıda bulunmuyorlar zaten. Genelde diyeyim hani %90 herhangi bir şey görmüyorsunuz. Çünkü zaten genelde uyuşturucu bağımlıları, o yüzden kafaları genelde iyi oluyor. Kendilerinden geçmiş bir halde oluyorlar. Sokaklarda böyle kendinden geçmiş insanları görmek, dans eden böyle delirmiş gibi insanları görmek ya da ne bileyim böyle çıplak birilerini görmek falan bana ilk geldiğimde çok garip gelmişti. Yani çok aşırı zor adapte olduğum bir konuydu bu. Ki çok fazla bakıyordum mesela. Aynı yolda yürüdüğümüzde falan dönüp bakıyordum yani ne yapıyor bu falan diye. Şimdi mesela alıştım biraz daha. Böyle maksimum yaşadığınız şey şu olabiliyor işte. Geliyor sizden bozuk para istiyor. Siz de yok dediğinizde hani herhangi bir sıkıntı zaten çıkarmıyor. Öyle bir cesaretleri yok ama ya dediğim gibi onu görmek mesela çok güzel bir şey değil. Hani sürekli ya mesela her gün görüyorsundur bence. Her gün insan evsiz görüyordur bence burada. Ben görüyorum en azından. Çünkü evden çıktığımda gittim 2-3 tane çok yakın market var mesela. Hepsine gittiğimde önlerinde zaten evsizler oluyor mesela. Görüyorum, her gün görüyorum. Muhakkak tedirgin oluyorsunuz ya ve bir de bizim Türkiye'de yaşadığımız güvenlik problemlerinden kaynaklı. Travma. Travma. Travmalarımızdan Mesela dolayı. düşünüyorum ki hani bu bana bir şey yapacak mı acaba falan. İlk geldiğimde zaten bir evsizle aynı kaldırımda yürümem gerekiyorsa genelde karşıya geçiyordum mesela hani herhangi bir şey olur belki bana saldırır vesaire diye. Sonradan öğrendim zaten hani buradaki insanlar da söylüyor hiçbir şey yapmıyorlar zararsızlar falan diye. Biz mesela buraya gelirken bile evsiz gördük mesela işte. Evet. Dediğim gibi mesela her gün görüyorsun yani ve her gün her yerde otobüste de görüyorsun. Her yerde, evet. görüyorsun. Hatta işin garibi yine konudan sapacağım biraz ama atıyorum mesela daha bizim geçen işte Meksikalı arkadaşlarımız var. Mesela ceza yemişler. Hani bir bilet basmaktan 2 kişiye. Ama evsizler hiç bilet basmıyor mesela. Ben bir tane bile ceza yiyen evsiz görmedim. Ya devlet birazcık göz yumuyor bence o Göz konuda. yumuyor. Hatta yine burada yaşayan birinin teorisini söyleyeyim ben size. Gerçi biraz saçma bence ama hani diyor ki o adam buralı bu arada. Hani devlet bence bunlara şundan dolayı bir şey yapmıyor diyor. Hani çalışmazsanız böyle olursunuz. Onun teorisi bu. Yani tabii ki olabilir bu arada bilemiyorum. Ya bir de şöyle burada yine bunu dezavantaj olarak mı sayalım bilmiyorum ama şimdi burada esrar serbest. Zaten Evet. ne zaman serbest oldu? 2-3 sene oldu herhalde. Tam olarak bilmiyorum Valla da. ben de bilmiyorum. Ya Hiç benim arkadaşım buraya araştırmadım. geldiğinde daha serbest değildi Hı hı. yani. Neyse hani şimdi bu serbest ama
Şimdi yasaklı olan maddeler hala var yani, daha başka maddeler. Hepsini kullanıyorlar. Ve yine sokağın ortasında yapıyorlar bunu yani. Evet. Hani ve siz bunu görüyorsunuz falan. Ve o şekilde de geziyorlar. Hani o çok biraz garibime geliyor benim. Hani atıyorum mesela Türkiye'de böyle bir şey olsa genelde böyle hemen ambulans aranıyor. İşte o kişiyi alıp götürüyorlar, bir şey yapıyorlar. Hani en kötü ya vatandaş müdahale ediyor ya bir polis ya da bir zabıta bir şey müdahale ediyor. Ama burada öyle bir şey yok yani. Hani Amerika'da da çok var bu zaten de. Evet evet. Hani bildiğin ayakta uyuyakalan mı dersin yani, sürekli kendi kendine konuşan insan. Bu, en çok da bu var bu arada. Kendi kendilerine konuşuyorlar Evet. yani. Yolda yürürken kendi kendine konuşuyor adamlar sürekli yani. Evsizler konusunda böyle kapatabiliriz. Onun dışında şimdi bu yine bizim yaşadığımız bir şey. Part-time iş bulma zorluğu. Şimdi bu zorluğu da şöyle ayırabiliriz. Şimdi biz Aralık ayında geldiğimiz için, şimdi bir kere zaten kış dönemi, hani yine Türkiye'deki gibi bir kış olmadığı için işler gerçekten çok kesiliyor burada. Özellikle işte böyle part-time işler zaten genelde ne olur? Hani garsonluk falan olduğu için işte böyle restoranlarda, şunlarda, bunlarda bu tarz havalarda genelde insanlar restoranlara gitmek yerine evlerine söylemeyi tercih Tabii ediyorlar. ki. Doğal olarak hani restoranın içindeki işler biraz kesildiği için hani işten çıkarmalar ya da atıyorum ekstra insan almamalar diyeyim. Böyle şeyler olduğu için iş bulmanız zorlaşıyor. Bir de ekstradan, onu da geçtim, yine burada garip bir şekilde Kanada tecrübesi istiyorlar. Mesela sen daha yeni gelmişsin, işe başvuruyorsun, adam seni almıyor. Niye? Çünkü Kanada tecrüben yok diyor mesela. Hani bunu açıkça söylemiyor da bu genelde aranan bir şeymiş yani. Evet. Hani ama işte bu yeni gelenleri çok zorlar işte. Çünkü hani sen daha yeni gelmişsin, nasıl Kanada tecrüben olacak da sen gireceksin bir yere. Yani. Ben böyle 2 ay, 2,5 ay işsiz kaldım buraya ilk geldiğimde. Nereye CV bıraksam genelde şöyle bir şey deniyordu. Hani ben işte işe alım yapıyor musunuz diyordum. Hani şu an yapmıyoruz ama CV'ni alabiliriz falan diyorlardı. Ve genelde de çalışanlar şöyle diyordu. Hani Mart'ın sonuna kadar iş bulman zor diyorlardı bana. Hani çünkü sezon kapalı. Ki bunu söyleyenler bir şey, bir de KFC falan yani. Orada çalışan insanlar söylüyordu. Ki öyle de oldu. Hani Mart sonu değil de Şubat sonu buldum en azından. Yine de ama biraz zordu. Çünkü ben en az 100 tane yere yani tek tek gidip CV vermişimdir yani. Öyle söyleyebilirim. Evet ve kaldı ki mesela bizim zaten şehir merkezinde bir ev tutmamızın sebebi Ömer'in ve gelecekte benim de aynı şekilde part-time işlere yakınlığımız, işte yürüme mesafesine gidebilmemiz ya da daha fazla iş seçeneğinin olmasıydı. Ki mesela çok çevremizde çok fazla kafe, restoran, bar, bu tarz şeyler çok fazla olmasına rağmen yani Ömer gerçekten kaç tane CV çıkarttın ya o dönemlerde, hatırlıyorum yani. Gidip böyle her hafta CV'yi bastırıyordu yani. Şimdi son olarak da biz şöyle bir şey diyebiliriz. Şimdi biz ulaşım araçlarını kullanıyoruz dediğimiz gibi. Hani arabamız olmadığı için. Ulaşım araçları da hani otobüs, metro. Hani metro ağı zaten çok aşırı geniş olmadığı için metroyu çok kullanamıyoruz. Yani mesela şöyle diyeyim, benim okuluma şu an metro yok yani. Hani o yüzden metroyu çok kullanamıyoruz ama otobüs kullanıyorum ben mesela her gün. Elif de mesela otobüs kullanıyor. Otobüsler aşırı hijyensiz. Evet. Ben araştırmamı yaptım mesela. Orada yazan her gün temizlendiğine dair bir şey yazıyor araştırdığımda. Ama yani ben yeri geliyor sabahın 7'sinde biniyorum. Yani sabahın 7'sinde içi pis olan bir otobüs her gün temizlenmiyordur yani. Bana öyle geliyor. Özellikle Hani kışın nasıl olduğunu hatırlıyor musun? tabii hani mesela şimdi Elif'e bırakacağım lafı. Çünkü Elif biraz daha titiz diyelim benden yani. Hani öyle olduğu için biraz daha takıyor yani öyle şeylere. Elif anlatsın otobüsün pisliğini yani. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ömer geldiğimizden beri okula direkt başladığı için 1-2 hafta sonrasında hani her gün o dönemden beri her gün günde 2 aktarmayla toplam 4 otobüse biniyor yani. Tabii ki onun tecrübeleri benden daha fazla. Ama ilk geldiğimizde mesela ben hiç otobüse binmemiştim ve ilk otobüse binişimi hatırlıyorsundur sen benim. Ömer'in okuluna gidecektik işte hani denemek istediğim için ben hiç merak ediyordum falan, görmemiştim diye. Ve otobüse bindim. Ya ben Türkiye'de bile zaten çok aşırı hoşlanmıyorum toplu taşımadan. Gerçi Türkiye'deki toplu taşımalar buraya göre kıyaslayamayacağım İnanılmaz kadar temiz. çok temiz. İnanılmaz temiz Ya yani. orada bile mesela bir pandemiden sonra genel olarak insanlarda kalan bir titizlik var ya, hani mesela direklere dokunmak istemezsiniz ya da hani o tutunma yerlerini bile tutmak istemezsiniz ya, hani burada tutamakları. Burada oturmak dahi istemiyorsunuz koltuklara. Bindik mesela biz. Zaten yine orada bir evsiz sorunu yaşadık böyle otobüsün içinde. Çok genç, benim yaşlarımda bir kız. Kendinden geçmiş tamamen. Onun dışında koltuklar zaten çok pis. Kış olduğu için bütün bir 3-4 ay boyunca otobüslerin camı hiç dışarıyı falan hiçbir şekilde göremiyorsunuz yani. Ama O dışını, kadar... lafını kesiyorum özür dilerim. Ama dışını temizlemiyorlarmış zaten. Çünkü şöyle hani kışın gerçekten inanılmaz yağış ve hani çok fazla kar, çamur falan olduğu için isterse sabah temizlesin, akşama yine aynı pislik olacağı için kışın temizlemiyorlar. Onu biliyorum yani. Dışını, içini zaten bence hiç temizlemiyorlar da dışını yazın temizliyorlar her gün. Onu biliyorum yani. Öyle söyleyeyim. Bir de içi niye pis diye de soruyor olabilirsiniz. Ya buradaki insanlar ya gerçekten benim bak en sevmediğim özelliklerden biri şu. Evet. Onu da bu maddenin içine alalım bence. Olabilir yani. Hijyensiz. Yani
oturdukları yere ayaklarını basıyorlar ya. Ya bak mesela ben bunu hiç sevmiyorum. Hani atıyorum mesela adam otobüse geldi. Direkt ayağını falan uzatıyor böyle. Ayakkabısıyla birlikte ve oturulan yere ayağını koyuyor. Hani ve şöyle mesela Türkiye'de böyle bir şey yapılsa muhakkak birisi tepki gösterir. Toplum uyarır. Tabii yani çok der ki kavga ya etmese kardeşim bile. hani bak ben oraya oturacağım belki diyecek Evet. ki. Mesela senin ayağınla belki sen tuvalete girdin ki tuvalete girip çıkıyorsun muhakkak yani. Ama geliyorsun ondan sonra otobüste ayağını koyuyorsun insanların oturduğu yere. Hani bu çok kötü oluyor. Zaten dediğimiz gibi evsiz insanlar zaten genelde hijyen konusunda biraz sıkıntılı oluyorlar. Mesela onlarla aynı yere oturuyorsunuz falan. Çok kötü ya. Yani hijyen konusu gerçekten çok kötü yani. Ya toplu taşımaların hijyeni Türkiye'ye kıyaslanamayacak kadar kötü. Bir de onun dışında mesela normalde okul yani bu hani üniversite baktığınız zaman yani çok daha güzel bir ulaşım sağlanabilir. Ne bileyim Ömer'in dediği gibi metro şimdiye kadar çoktan yapılabilirdi. Hadi yapılmıyor madem en azından tek aktarma olsun. O kışta mesela bir insanın iki aktarmayla okula gitmesinin anlamı ne yani? Hani bu tarz şeyler ya Türkiye'de benim gözlemlediğim hani zaten İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerin toplu taşımasının güzelliğini zaten saymıyorum da Eskişehir'in bile toplu taşıması daha iyidir diye örnek verebilirim yani. Ama şunda şöyle bir şey diyebilirim ben. Şimdi burada şehir yukarı doğru değil de yanlamasına doğru büyüdüğü için hani burada genelde apartmanlar yok. Hep genelde 2 katlı, 3 katlı evler olduğu için yüz ölçümü çok genişliyor bu sefer. Hani o yüzden de yani şehrin bir ucuyla bir ucu çok uzak kalıyor. Buranın nüfusu 1 milyon mesela. Eskişehir'in de 1 milyondur. Öyle diyeyim Evet. hadi. Hani öğrencileriyle birlikte falan. Ama atıyorum mesela Eskişehir'in en uzak noktasının, yani en uzak iki noktası arasında tek tramvayla gidebiliyorsunuz mesela. Evet. Hani öyle bir şey var. Ama mesela burada öyle bir şey yok. Ya metro daha şehrin yarısına gitmiyor. Ben öyle söyleyeyim size Evet. yani. Ve hani mesela benim okuluma şu an metro yapılıyor ama hani 2025'teyiz ya. Hala mı gelmedi? Benim tahminim 2027'ye kadar da gelmez. Öyle düşünüyorum. Ama onda da mesela ben düşünüyorum hani neden toplu taşımanın bu kadar gelişmediğini. Kesinlikle şundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Burada araba fiyatları çok erişilebilir. Yani siz zaten göçmen olarak ilk geldiğiniz zaman bile burada bir araba alabilirsiniz. Türkiye'deki kadar böyle yok kredi çekeyim, araba alayım, yok bir şeylerimi satayım, araba alayım, yok aileden destek alayım, araba alayım gibi bir mantık zaten yok. Hani burada ortalamanın altında kazanan bir ailenin bile arabası var zaten. Bizim genel olarak göçmen arkadaşlarımızın da çok büyük çoğunluğunun diyeyim. Tabii hepsinin değil ama arabası var. Şimdi öyle olduğu için insanlar zaten genel olarak kışın ya da yazın bir yerlere gitmek için kendi arabalarını kullanıyorlar. Toplu taşıma kullanan kesimde Ömer gibi öğrencilerin küçük bir kesimi ki onların da bazılarının arabası var Kanadalı zaten. ise kesin var. Kanadalı ise kesin var. Küçük bir kesim hani göçmenlerin biraz daha ortalamanın altında bir ekonomiye sahip kesimi diyeyim. Ya da evsizler ya da gerçekten çok düşük, çok düşük gelirli çocuklu aileler de var mesela. Ama dediğim gibi arabanın belki erişilebilir olmasının bir etkisi de vardır yani onu bilemiyorum. Ya şöyle örnek vereyim araba fiyatı ile ilgili de. Hani işte bazı erkekler çok ilgilenebilir yani bu konuyla. Ortalama bir restoranda garsonun full time ücreti 4.000 dolar civarıdır değil mi? Tiplerle birlikte tahminimiz. Evet ve bu minimum gibi Evet düşünebilirsiniz. yani ve değil mi ortalama bir yerde yani. Ve 1500 dolara araba alabiliyorsunuz öyle söyleyeyim. Hani ayağınızı Evet. yerden keser. Ha belki çok iyi olmaz. Modeli düşük olur. Atıyorum belki bir ay sonra elinizde kalır. Hani sanayiden çıkamazsınız belki. Ya ama sonuçta atıyorum mesela Türkiye'de ki burada böyle en kötü araba dediğim şey de mesela Broadway falan gibi şeyler yok yani. Evet. Hani Accent falan var mesela atıyorum mesela 90 bilmem kaç model ama sonuçta Broadway falan değil öyle yok Şahin falan o tarz araba imkansız zaten. Ama hani ayağımı yerden kessin diyebileceğiniz arabalar bile 1500 dolara rahatlıkla bulabiliyorsunuz yani. Evet. Yani erişilebilir. Bu da işte mesela ne sevdiğimiz yanlarından biri aslında. Şimdi zaten sevdiğimiz yanlarına geçelim artık hani bayağı da uzun konuştuk. Şimdi notlarıma bakıyorum ben. Şimdi birinci olan özelliği ben yine Elif'e vermeyi düşünüyorum burada mikrofonu. Çünkü bu güvende hissetmek yani konumuzun başlığı. Şimdi özellikle bir de Evet. kadın olarak bunu Elif'ten de dinleyelim ki benim için bile zaten çok güzel bir his hani güvende hissetmek. Bir de Elif'ten dinleyelim. Yani bir önceki videomuzda bu Kanada'ya neden göç ettik maddeleri arasında Ömer daha önce güvenliği saymıştı zaten. İşte Türkiye'deki son durumlarda bir erkek olarak bile dışarı çıktığında kendini güvenli hissetmediğinden bahsetmişti. Ya ben bunu zaten bir kadın olarak hani yorumlamayacağım bile yani. Hani çünkü zaten durumlar belli. Hala mesela geçen haftalarda yine bir kadın cinayeti duyuyoruz. Yani buraya geldiniz diye haberleri okumayı, dinlemeyi kesmiyorsunuz. Şimdi burada mesela gelir gelmez, adımınızı atar atmaz hissedeceğiniz en büyük avantaj bence bir kadın olarak özellikle gerçekten çok güvende hissediyorsunuz. Kimse sizin giydiğinize, ettiğinize karışmıyor. Herhangi bir şekilde sözlü ya da fiziksel tacize zaten uğramıyorsunuz. Ben Misafir geliyor videomuza. Gözüküyor mu acaba? Evet. Geldi.
Genel olarak Kanada'ya ayak bastığınızdan itibaren kendinizi çok güvende hissettiğinizi söyleyebilirim. Çünkü kimse sizin ne giydiğinize bakmıyor. Ya da genel olarak size bakmıyorlar bile yani. Hani gece dışarı çıktığınızda mesela 12'de 1'de yürüyüşe çıktım tek başıma. Doğal olarak Türkiye'den kalan bir tedirgin olma hissim vardı yani. Mesela özellikle bir ara sokaktan geçiyordum ve yanımdan 3-4 tane erkek grubu geçti. Böyle kulaklığımın sesini kısıyorum hani bir şey olur mu vesaire falan diye. Yine Yani travma. bu his bile ne kadar kötü bir şey yani. Şimdi düşündükçe kanım donuyor hala yani. Bizi bu hale getirmişler gerçekten. Hiçbir şey olmadı yani. Onun dışında şort giydiğimde, etek giydiğimde, daha özgür giyinmek istediğimde ya da daha özgür demeyeyim de. Normal giymek ya. Hani etek giymek dediğin şey bir şey ekstra bir şey demene gerek yok yani. Yani Nasıl giymek istiyorsan o şekilde giyiniyorsun. Hiç kimse de bir şey söylemiyor yani. söylemiyor. Yani kimse size dönüp dahi bakmıyor. Hani mesela Türkiye'de şort giydiğiniz zaman kadınlar da artık size bakıyor ya böyle yargılayıcı bir şekilde. Şey böyle. Bu ne giymiş? Görüyorsunuz bunu işte. Yargılayıcı bakışlar oluyor mesela. Burada öyle bir şey olmuyor yani. Biz hatta Ömer'le şey görüyoruz yani. Bikiniyle gezen bir adam görüyoruz mesela sürekli. Bizim sokağımızdan geçiyor hatta. Garip geliyor olabilir ama evet. Garip Bikiniyle geliyor, gezen bir olabilir. erkek. Evet, erkek böyle bisikletiyle geziyor yani adam. Bikini giyiyor, geziyor ve kimse ona dahi bakmıyor yani. Hani o yüzden zaten Kanada özgürlükler ülkesi diyebiliriz bence. Ya Kesinlikle. kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle yani. Şimdi ikinci konu olarak da şöyle bir şey diyebiliriz. Şimdi buradaki işte bireyselliğe saygı. Başlık olarak böyle söyledik ama nasıl diyeyim? Hani yine Elif'in de bahsettiği gibi şey. Hani atıyorum burada sizin ne ırkınıza, ne işte cinsel tercihinize, Hı hı. işte renginize, hiçbir şeyinize kimse bir şey diyemez. Bu konu hakkında yorum yapamaz. Şaka dahi yapamaz. Hani bu direkt Kesinlikle. ırkçılığa girer ve buradaki ırkçılık çok büyük bir ayıp. Çoğu yerde de suç. Ve bunu sizin patronunuz, müdürünüz falan bile yapamaz. Ki bakın ben hani şöyle diyeyim, bu konuda o kadar hassas bir konu ki bu. Ya sizin aksanınızla bile dalga geçemezler yani. Hani o derece bir şey oluyor. Ki zaten de yapmıyorlar. Hani ya mesela bizim burada insanların yapmıyor dediğimiz şeyler, hani burada şey yok, kanunlar çok sert, sizi çok feci cezalandırıyorlar da değil. Bu şekilde öğretilmiş zaten. Kültürleri bu şekilde. O yüzden hani adamlar zaten bunu yapmıyor. Hani mesela bizim sınıfımızda toplasan 2 tane Kanadalı anca vardır. Geri kalan atıyorum 30 kişi ise 28 kişinin, yani 28 kişinin hepsi göçmen. Daha ben o Kanadalıların bir tanesinde şöyle bir şey dediğini duymadım. Yani ya kardeşim sen nereden geldin? Ya ben Kanadalıyım, sen şuralısın gibi bir Evet. şey hiç duymadım yani. Hiçbir şekilde size hiç kimse bir şey söylemiyor. Her konuda size çok saygılılar. Böyle özetleyebilirim bu konuyu yani. Bir sonraki Kanada'nın sevdiğimiz şey de biz buranın doğasını çok sevdik. Tabii ki Türkiye'nin doğası da çok güzel. Yani bu bir kıyaslama ya da yarıştırma şeyi değil tabii ki. Ama biz mesela şehir merkezinde yaşıyoruz. Ona rağmen dışarı çıktığımız zaman böyle kendimizi ormanda gibi hissedebiliyoruz. Şu an mesela ne kadar geliyor kamerada bilmiyorum ama kuş sesleri var mesela arka planda. Ya da her yerde sincaplar var, tavşanlar var. Onun dışında böyle bazen Ömer'le bisiklet turlarına çıkıyoruz. Mesela güzel göllere falan gidiyoruz. O göllerin kenarına mesela Türkiye'de olsa adamlar restoran yapar, kafe yapar ya da çay kahve içmelik bir alan yapar en kötü. Burada hiçbir şey yok mesela. Hatta kendiniz mesela suyunuzu bir şeyinizi falan götürüp gitmeniz gerekiyor ki market bile bulamıyorsunuz bazen yani. Hani o kadar doğanın içinde. Yani şuradan mesela çıkıp böyle bisikletle bir 20-25 dakika bazen yarım saat sürdükten sonra bile geyik görebiliyorsunuz mesela. Hani Türkiye'de nerede görürsünüz mesela? Ormanda görürsünüz ya. Buranın parkları, doğası, işte yeşilliğinin çok güzel olması. Tabii ikliminden de kaynaklı muhtemelen. Çok yağış alıyor, o kadar kar oluyor mesela. Kar yağışı da oluyor kışın falan. Onun tabii ki etkisi vardır ama hani insanların burada doğayı koruyuş şekli de bizim çok hoşumuza gitti. Tabii bence de ya gerçekten hani o biz bisiklet turlarında falan, Hı hı. mesela biz şehir merkezindeyiz diyoruz. Bisikletle 15-20 dakika ne kadar uzak olabilir mesela. Hı hı. Ki biz bir de yavaş sürüyoruz yani. Hani Evet. öyle bir hızlı hani spor olsun diye yaptığımız bir şey de değil. Tabii yine spor olsun diye yapıyoruz da. Mesela evden çıktık 20 dakika sonra biz geyik görebiliyoruz mesela bisikletle. Evet. Hani bu ne kadar değerli bir şey yani. Hani bu şöyle de denebilir işte, ya Türkiye'de de domuz görüyorsun. Hani mesela. Ama aynı şey değil yani. Hani bu bize çok iyi gelen bir şey. Öyle söyleyelim yani. Hani buranın dediğimiz gibi mesela kışı ne kadar kötüyse. Mesela bizim şu an bu oturduğumuz yer ya belki şuraya kadar falan kardı. Yani biz kışın da gelmiştik tam bu noktaya. Ama mesela şu an yemyeşil yani. Hani doğasını ben gerçekten o yüzden çok seviyorum. Hani çok Kesinlikle. yeşil bir şehirde yaşıyoruz biz. Yani ben bu konudan da çok mutluyum açıkçası yani. Ben de çok mutluyum ya. İnsanı gerçekten çok pozitif enerji yükleyen bir şey bence. Bir de yine Elif'in de bahsettiği, kısaca ben de ekleme yapayım. Ya burada peşkeş yok. Hani kardeşim sen işte yok şurada tanıdığın varmış, burada tanıdığın varmış. Al o zaman ben sana işte şehrin merkezindeki gölün etrafında al sana restoran. Ha muhakkak var. Yine var mesela. Bir tane var ama. O da zaten şey için aslında normalde. İşte o kano falan kiralıyor. Ya da atıyorum yemek ye bir şey yap. Bir tane var mesela. Ama o dediğimiz gibi ormanların içinde olan göllerde falan yanına bir şey yapmayı bırak.
Hani ne balık tutabiliyorsunuz ne yüzebiliyorsunuz, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Sadece yanında durabilirsiniz. Başka hiçbir şey yapamazsınız yani. Bu şekilde. Evet. Şimdi dördüncü olarak da her şeyin erişilebilir olması. Hani bu başlık altında konuşabiliriz ki ben bu başlığı da ikiye ayırmayı düşünüyorum. Hani bir ekonomik olarak bir de bize sağlanan imkanlar olarak. Hı hı. Şimdi ekonomik olarak zaten eğer 2 kişilik bir ailede 2 kişi de full time çalışıyorsa aklınıza gelebilecek çoğu şeye erişebiliyorsunuz, fiyat olarak söylüyorum yani. Tek sıkıntı ev almak mesela. Hani çünkü Kanada'nın en büyük problemi zaten hani ev, gayrimenkul. Ev dışında hani işte araba olsun, işte bir yere tatile gitmek olsun, elektronik eşya olsun, işte kıyafet olsun, hani ne olursa olsun bize göre hani bizim gördüğümüz kadarıyla, Türkiye ile kıyasladığımız kadarıyla çok erişilebilir. Ama tabii dediğim gibi bu daha önceki videolarda da yani siz buraya 2019'da geldiyseniz, 2018'de geldiyseniz pahalı diyebilirsiniz. Çünkü o zamanlar siz cennete gelmişsiniz. Şu an burası cennet değil. Çünkü dünyanın hiçbir yeri cennet değil pandemiden sonra. Ama dediğimiz gibi hani her şey bence fiyat olarak çok iyi burada. Hı hı. Dediğim gibi full time çalışıyorsanız eğer. Mesela bizim için şu an iyi değil yani. Şu an pahalı geliyor bize. Şu dediğim ikinci başlıkta şu sağlanan imkanlar olarak. Ya burada yaz kış hiç fark etmiyor. Çok fazla festival yapılıyor. Çok fazla etkinlik yapılıyor ve bunlar genelde ücretsiz yapılıyor. Hatta bunlara ulaşım da ücretsiz yapılıyor. Mesela biz daha önceden yine demiştik mesela burası Ottawa ama Gatineau şehriyle aynı zamanda birleşik gibi bir şey. Gatineau Quebec tarafında, Ottawa Ontario tarafında ama aynı yerdeler aslında öyle söyleyeyim. Hani mesela Gatineau'da bir tane kış festivali yapıyorlar mesela. Buradan işte bedava otobüs kalkıyor ve tamamen ücretsiz bir festival. Ve bu sadece böyle bir yerde falan da olmuyor. Hani biz kışın çoğuna gitmeye çalıştık zaten. Her hafta sonu muhakkak bir yerde bir festival oluyor kışın. İşte hani adları değişiyor sadece. İşte kış festivali, yok işte özel isimler oluyor. Onlara göre festivaller falan. Hı hı. Hepsine de böyle işte yiyecek bir şey dağıtıyorlar, içecek bir şey dağıtıyorlar. Onun yanında oyunlar oynanıyor, bir şeyler oluyor. Hani ya burası sizi hayatta hissettiriyor yani. Ve bunun için de ekstra bir para harcamanıza gerek kalmıyor. Hani mesela bazı yerlerde olur ya festival olur ama içine bir girersin. Mesela festival ücretsizdir. İçine bir girersiniz her şey ücretli mesela. Hani Evet. öyle de değil. Mesela burada hiç para harcamadan, çok da rahat bir şekilde ulaşım da dahil hiç Hı hı. para harcamadan çok da güzel eğlenebiliyorsunuz. Hem yaz hem kış. O zaman Kanada'nın son avantajına yani sevdiğimiz konusuna gelelim bizim için. Onu da Ömer anlatsın. İnsanların kibarlığı. İnsanların kibarlığı konusunda şöyle, tabii bunu yine ayrımcılık olarak söylemeyeyim ama en çok bunu Kanadalılar yapıyor Hı zaten. hı. Şimdi benim en şaşırdığım, yani çok küçük bir şey bile olabilir de. Mesela atıyorum biri bir yere giriyor ya, işte mağaza olsun ya da atıyorum okulda olsun falan. Mesela kapıyı açtı, bir sonraki kişi gelene kadar o kapıyı tutuyor mesela. Evet. Bu çok garip geldi bana yani. Ha, ben de yapıyorum şu an mesela, Evet. çok hoşuma gittiği için. Ve şöyle bir şey, yine diğer bir konu buna da bağlı. Ve sürekli birileri birilerine teşekkür ediyor. İşte kapıyı tuttun mesela teşekkür ederim. İşte yol verdin teşekkür ederim. Yanından geçtin teşekkür ederim. Hani aynı zamanda çok fazla da özür diliyorlar. Hani bu Hı hı. biraz İngiliz kültürü sanırım bilmiyorum tam olarak da. Hani atıyorum mesela bisiklet sürüyorsunuz. Adam sizin yanınızdan geçecek mesela hızlı bir şekilde. Hani geçerken diyor ki sorry hani özür dilerim. Hani niye özür diliyorsa artık hani normal senin hakkın yani ben yavaş gidiyorsam sen yanımdan Hı hı. geçeceksin mesela. Ya adam bunun için bile özür diliyor. Ya da atıyorum mesela iş yerine çalışıyorsunuz. Yine kendimden örnek vereyim. Bir çalışma arkadaşım masayı topluyor. Yardıma gidiyorum mesela. Direkt diyor ki teşekkür ederim. Aslında o benim işim yani. Hani ben onu yapmak zorundayım normalde ama bu yüzden mesela teşekkür ediyor. Atıyorum ya da kapının arkasına ben duruyorum. O geliyor mesela ben çekiliyorum. Hemen işte teşekkür ederim. Hı hı. Ya da önüme çıkıyor. Özür dilerim bilmem ne. Hani bu benim çok hoşuma giden bir şey. Bilmiyorum ki ben Türkiye'de hiç rastlamadığım bir şey olduğu için bu benim bayağı sevdiğim bir konu. Hani insanların kibar olması. Bu benim çok hoşuma giden bir şey. Ve bu hani sadece şöyle bir şey değil. Birbirini tanımayan insanların ya da atıyorum sizinle aynı seviyede olan insanların yaptığı bir şey değil. Yani sizinle aynı seviyede derken şundan bahsediyorum. Mesela öğrenci öğrenciye yapıyor değil. Hani bunu dekan da sana yapabilir. Hı hı. Ya da atıyorum çalıştığın yerdeki müdür de sana bunu yapabilir. Patronun da yapabilir. Herkes bunu yapıyor. Herkes benim gördüğüm kadarıyla şimdiye kadar okulda mesela hocalarına konuşuyorsun. Ya hani bu örnek verilir mi gerçi bilmiyorum ama atıyorum mesela benim bir tane hocam var. Ona mesela bir soru soracaktım ben. Kadın işte hamile. Mesela ben o soruyu sorarken dedi ki ya şu an dedi benim işte hormonlarım dedi çok farklı işliyor. Pis bir koku alabilirsin hani özür dilerim şimdiden falan dedi mesela hoca. Hani bilmiyorum bu örnek hani vermek ayıp mı değil mi de bence çok da değil yani. İnsanlar bunu bile düşünüyorlar mesela yani öyle söyleyeyim. Ki öyle söyleyince ben mahcup hissediyorum mesela. Hani kadın bana öyle bir şey söylüyor özür dilerim diyor. Ama ben mahcup hissediyorum mesela. Öyle diyeyim yani. Benim de bu konuyla alakalı söylemek istediğim şey de şu. Hatta daha dün bile konuştuk kendi aramızda Ömer'le. Burada insanlar sürekli, tanımadığınız insanlar özellikle size iltifat ediyorlar. İltifat etmek burada bir kibarlık göstergesi ve hani biz mesela Türkiye'de bunu o kadar bırakmışız ki buraya gelince fark ediyorsunuz. İşte böyle bir erkek size iltifat ettiğinde hani direkt işte bu bana hani yürüyor falan gibi oluyor ya hani. Burada mesela öyle bir şey yok. Onun dışında böyle rastgele mesela normal bir şekilde giyinmiş çıkmış oluyorum dışarı. Mesela kadının biri diyor ki bana
İşte ben bugün senin kıyafetini çok beğendim falan diyor böyle gülümseyerek. Ömer'in mesela hani ayakkabısını falan beğeniyorlarmış mesela okulda. Nice İltifat shoes falan diyor. Durduk yere yani bir de. Ya iltifat etmek böyle burada şey değil yani. Hani kendinden bir şey götüren bir şeymiş gibi değil yani. Ve Hani bunu çok içten yapıyorlar işte. evet. Ben onu bayılıyorum yani. Hani gerçekten şey değil. Mesela şimdi biz böyle deyince çok şey gözükebilir. Hani ya ne kadar yapmacıklar ya falan. Gerçekten içten. Çünkü yapma zorunluluğu yok zaten. Hani mesela yoldan geçen bir insan yani sana ayakkabın güzel deyince sen ne kazanacak ki yani? Hani bunu tamamen adam bakıyor, görüyor mesela diyor ki ya diyor ayakkabısı ne kadar güzelmiş ya diyor. Ve sana bunu hemen söylüyor içtenlikle. Hani bu da çok hoş bir şey diye tabii bahsettiğin gibi. Aynen. Bir de yine son olarak da şöyle bir şey diyebilirim. Şimdi böyle chit chat olarak Hı. geçiyor bunun adı. Tam olarak Türkçesini bilmiyorum ama yani ayaküstü muhabbet gibi bir şey. Mesela işte markettesiniz, işiniz bitti, alışverişinizi yaptınız, kasaya gittiniz mesela. Hani direkt şu, hani mesela işte ben müsaitim diye söylüyor kasiyer. Gidiyorsunuz, direkt merhaba nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Sadece bununla kalmıyor. Mesela hani işte hoş geldiniz, işte iyi günler falan gibi değil bu. Hani aynı bahsettiğin iltifatlar orada da olabiliyor mesela. İşte kasiyer diyor ki ya işte kıyafetiniz ne kadar güzelmiş, nereden aldınız falan. Böyle böyle mesela muhabbetler yapılıyor. Ya da atıyorum yine biz Toronto'da yaşamıştık bunu. Meyve Hı reyonundaydı hı. herhalde. Kadının biri öyle bir gülümsedi, bir şey oldu işte Elif'le birlikteyken. Sonra bir muhabbete başladı. Yarım saat muhabbet ediyor mesela. Hiç tanımadığınız bir insan. Geliyor Evet. size böyle çok normal bir şekilde ayaküstü muhabbet ediyor. Hoşuma gittiydi mesela yani. Tabii bu bayağı sürdü. O yüzden çok hoşuma gitmediydi aslında yarım saat falan sürdüğü için Ama ama. sonra kadınla mesela hani telefon numaralarımızı falan aldık verdik birbirimize. Kışla ilgili mesela bize markalar falan vermişti mesela. Hani bakın Evet. kışta şu markayı alırsanız daha iyi olur sizin için. İşte böyle öneriler falan yapıyordu bize yani. Öyle söyleyeyim. En son şunu söyleyeyim. Yine senin dediğin şey konusunda. Şimdi bu iltifat konusu var ya ben bunu bir yerden görmüştüm. Mesela burada iltifatla ilgili eğitim bile varmış. Öyle söyleyeyim hani şu anlamda. Şimdi mesela iltifat ediyorlar da şimdi bazen bu da aşırıya kaçabiliyormuş. Hmm. Onu da şöyle söyleyeyim. Mesela diyorlarmış tabii bir kere iltifat edin. Ha, tabii ki zorunluluk değil hani Hı hı. istiyorsanız. Hani ikinci de yine edin ama üç olmaz diyorlar. Hani çünkü üçüncü edersen artık bu rahatsız eder karşınızdakini diyorlar. Hani bunun erkeği kadını da yok mesela. Çünkü düşünsene mesela iltifat ediyor, bir daha iltifat ediyor, bir daha iltifat ediyor. Hani o yüzden bu yanlış anlaşılabilir diye yani çocukların bu konuda eğitim bile alıyor yani çocuklar mesela. Bu bile çok iyi bir şey bence yani. Güzel yani. Hani iltifat duymak da mesela sizi kendinizi çok iyi hissettiren bir Tabii şey. tabii. Bu şekilde o zaman. O zaman ne diyoruz? Kanalımıza abone olalım, videomuzu beğenelim. Varsa sormak istediğiniz bir şey, hani yorumlara da yazarsanız memnun oluruz. Evet, o zaman bu haftalık kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.